Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle tasarıma bana ait olan 3 boyutlu bir kare motif çalışması hazırladım. Gördüğünüz gibi hem 3 boyutlu hem de çiçekli bir motif çalışması oldu. Motifimi yaparken Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. Ayrıca 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Bu haliyle motifimin ölçüsü 17 santimetre oldu. Sizler farklı ipler kullandığınız zaman ölçüler değişiklik gösterecektir. Şöyle bir tane de renklerin yerlerini değiştirerek ördüm. Bakın burada sadece şu yeşil rengimiz farklı. Gördüğünüz gibi motifimizin görünümü daha farklı oldu. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Evet, motifimize başlarken her zamanki gibi şöyle tığıma bir başlangıç ilmeği attım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir daha çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi yarım ikili trabzan yapacağız halkamızın içine ama burada ilk trabzanımız zincir olduğu için normal ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir, 2 yarım ikili trabzan. Şöyle buradan bir ip aldım. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar ilk 2 ilmeği aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 2 zincir, tekrar aynı şekilde 2 yarım ikili trabzan. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Bir ip aldım. Tekrar ilk ikisini aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde 8 tane ikişerli yarım ikili trabzan gruplarımız olacak. Şöyle 8. Trabzan grubumu tamamladım. Sonda yine 2 zincir çektim. Şu başlangıçtaki bakın şu ilk trabzanın tepesine batıyorum. Hemen ya da şöyle zincirimizin ilk zincirimizin içine de batabiliriz. Şöyle kaydırmayla kapattım. İpimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle çektim. İpimi arkaya çekiyorum. Zincir çekmedim. Yeni rengimle devam edeceğim. Herhangi bir iki zincir boşluğuna battım. Hemen şöyle direkt sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi aynı boşluğun içine 4 ikili trabzan yapıyorum. Yani toplamda 5 tane olacak. Bu sırada popcornlar yapacağız. Yani şöyle beşincisi. Şöyle tığımı çıkarttım. Hemen burada zincirimize batmıyorum. Sadece ilki olduğu için şöyle ya da şöyle deneyebiliriz. Zincirimize battım. İlk zincirimize hemen şu ilmeğimi taktım tekrar tığıma. Buradan ilmeğimi tekrar topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki boşluğa 5 ikili trabzan. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ilmeğimi uzattım. Şimdi ön taraftan ilk trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği birlikte aldım. Şöyle ilmeğimi tekrar taktım ve buradan çektim. Tekrar 3 zincir ve yine sıradaki boşluğa bir popcorn yapıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim ve sonda yine 3 zincir çektim. Hemen buradaki ilk popcornumuzun şöyle bakın ilk zincirin hemen buradan battım
ve buradan bir ip aldım, kaydırmayla kapattım. Tekrar zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Hep sırayı tamamladığım zaman bu şekilde kapatıyorum. Zincir çekmeden ipimi arkaya çekiyorum ve üzerine örerek gizliyorum. Evet, ikinci sırayı tamamladık. Yeni rengimle devam ediyorum. Yine tığıma bir ilmek attım ve herhangi bir 3 zincir boşluğuna battım. Şöyle 2 ilmeğimi topladım. Direkt sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi aynı boşluğa 4 ikili trabzan. Baştaki zincirimizle beraber toplamda 5 tane trabzanımız olacak burada. Bir zincir çektim ve sıradaki 3 zincir boşluğuna tekrar 5 ikili trabzan. Üçüncü sırada bütün boşluklara 5 ikili trabzan, arada bir zincirimiz var. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada popcornlarımızı sayalım. Toplamda 8 tane olacak. Yani şu beşerli gruplarımızı da aynı şekilde sayalım. Burada 8 tane beşerli grubumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben de saymış oldum. Şimdi sonda bir zincir çekiyorum. Hemen ilk zincirin, yani ilk trabzanımız olan zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi tekrar zincir çekmeden şu boşluğa şöyle geri batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle 2 ilmeği birlikte topladım. Yani buraya bir sık iğne yapmış oldum. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi ilk şu kaydırma yapmış olduğum ilk trabzanın üzerine tekrar batıyorum. Ve buradan itibaren yine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Hemen şöyle batıyorum. İkincisi 3, 4 ve beşincisi. Tekrar 3 zincir ve bir zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Şimdi 5 ikili trabzan. Evet, dördüncü sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sadece aralarda 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir var. Trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman burada 3 zincir çektim. Başlangıçtaki sık iğnenin üzerine kaydırmayla burayı kapattım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi üçlü trabzan yapacağım. Pardon, 3 kere de çıkarak şöyle bakın, ilkinden tek, ikisini birlikte şeklinde alıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi ilk trabzanın üzerinden başlayarak yarım ikili trabzanlar yapacağız. 5 tane. Bu ikincisi. Şöyle ilk ilmeği alıyorum. Diğerini tığda bıraktım. Sırasıyla devam ediyorum. Ve beşincisi. Hepsini birlikte topladım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Buradaki sık iğnemizin üzerine batıyorum. Hemen şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte şeklinde bir üçlü trabzan yaptım. Aslında ikili trabzan. Arada bir zincirimiz var. Yani bu 3 seferde çıkarak üçlü trabzan da diyebilirsiniz. Çünkü 2 kere ip almıyorum tığıma. Tekrar buraya bir V boşluğu yaptım. Bakın arada bir zincirimiz var. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen devam ediyorum. İlk trabzanın üzerine battım. Yarım ikili trabzan. Tekrar ilk iki ilmeği alıyorum.
Diğerini tığda bırakıyorum. Sırasıyla tekrar ediyoruz. Ve beşincisi. Şimdi bütün ilmeklerimi birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen aradaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Şöyle tam ortasına batmaya çalışıyorum. Şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincirimiz var. Tekrar 2 ve 3. Tekrar 4 zincir. Aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Evet, son sırayı tamamladım. Sonda yine 4 zincir çektim. Burada da başlangıçtan şöyle sayıyoruz. Dördüncü zincirin içine kaydırmayla bağladım. İpimi arkaya çektim. Şimdi herhangi bir V boşluğumuzun, şu V boşluğumuzun bu taraftaki boşluktan başlayacağız. Yani 4 zincir boşluğun içine battım. Bir sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Şimdi 2 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber burada 3 ikili trabzanımız oldu. Bir ip aldım. Şimdi 2 yarım trabzan, 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar şöyle ikinci yarım trabzanım. Şimdi buraya hemen trabzanımızın tepesine batıyorum. Bir sık iğne. 4 zincir boşluğuna, yani sıradaki boşluğa 3 sık iğne. Şimdi 3 zincir, hemen V boşluğunu atladım. Buraya 3 sık iğne. Tekrar bir tane de bu toplamış olduğumuz trabzanların üzerine şöyle dördüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi bu sırada motifimizi kareye dönüştürüyoruz. Yarım köşe yaparak başladım. Şimdi burada ikinci köşeyi yapacağım. Bir ip aldım. Hemen buraya 2 yarım trabzan yapıyorum. Ve 3 ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Şimdi burayı atlıyorum. Hemen buraya 3 ikili trabzan, V boşluğunu atladım. 3 ikili trabzan ve 2 yarım trabzan yapıyorum. Burada 3 zincir az gelirse 4 de çekebilirsiniz köşede, şu kısımda. Bana şimdilik normal geldi. Evet, şimdi 3 ikili trabzan, 2 yarım trabzan, yine buraya bir sık iğne trabzan gruplarının üzerine. Tekrar 4 zincir boşluğuna 3 sık iğne. 3 zincir. Tekrar V boşluğunu atlıyorum. Sıradaki boşluğa 3 sık iğne. 1, 2 ve 3. Hemen buraya da bir tane, dördüncüsünü yapıyorum. Bakın böyle 2 tane V boşluğunun kenarına sık iğne yaptıktan sonra hemen yeni köşemizi yapacağız. Şimdi buraya geldim, sıradaki boşluğa 2 yarım trabzan. Tekrar 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Şimdi 3 zincir, hemen V boşluğunu atlıyorum. Yine 3 ikili trabzan, 2 yarım trabzan. Tekrar buraya bir sık iğne. Yine 3 sık iğne, 3 zincir, buraya atlıyoruz. 3 sık iğne, dördüncüsü buraya ve yine burada köşe yaparak devam ediyoruz. Sırayı tamamladığım, başladığım yere tekrar geldim. Bakın burada son boşluğa buradaki yarım köşemizi tamamladım. Şimdi kapatırken şöyle bir zincir çektim. Daha doğrusu 3 zincirle kapattığımız için şöyle bir ip aldım. Hemen şu ilk zincirimizin içine batıyorum.
Şöyle biraz uzattım ilmeklerimi. Şöyle 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Rengimi değiştirdim. Şimdi herhangi bir köşe boşluğunun şöyle içine batarak başlayacağım. Şimdi burada şöyle bakın, ilk trabzanın üzerine batıyorum. Köşenin içine batarak başlayamıyorum ve 2 zincir çektim. Şimdi burada trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Sırasıyla hemen şöyle devam edeceğim. Ortadaki V boşluğumuz gelene kadar. Şöyle rengim görünüyor mu? Evet, görünüyor. Şimdi bütün sık iğnelerin üzerine de yine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada şu alt sırada şu sık iğnemiz, yani şu topladığımız ilmeklerin üzerine battığımız sık iğnemizin şöyle tekrar aynı yere, bakın, sık iğnemizin içine değil, tekrar şuraya batıyorum. Buradan bir ilmek aldım ve buraya biraz uzatarak ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Sadece o topladığımız ilmeklerin üzerine bu şekilde yapacağız. Evet, şimdi buraya geldiğimiz zaman burada V boşluğumuza şimdi tığıma 2 defa ipimi aldım. Buradan battım. Şöyle bir ön üçlü trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden tekrar tığıma 2 defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanın altından aldım. Yine bir ön üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde. Tekrar sık iğnelerin üzerinden devam ediyoruz. İkili trabzanlar yapıyorum. Burada sayılara dikkat edelim. Kaydırma yapmayalım. Sadece bakın, buraya geldiğim zaman şu, yani 3 tane sık iğnenin üzerine trabzanımı yaptım. Bir ip aldım. Şurada yine sık iğneyi yapmış olduğum boşluğa batıyorum. Yani sık iğnenin üzerine ikili trabzan yapıyorum. Biraz ilk ikisini uzatarak alıyorum. Şöyle son ikiyi birlikte topladım. Evet, yine buradan devam ediyorum. Burada 5 tane olacak. Bakın şöyle kenara kaymış gibi olabilir. O yüzden alttaki trabzanlara da dikkat edelim. Burada 5 tane ikili trabzanımız var köşeye kadar. Evet. Şimdi buraya geldiğimiz zaman hemen tığıma 3 defa ip alıyorum. Burada dörtlü trabzan yapacağız. Önce bu tarafa, karşı tarafın şöyle altından alıyorum. İlk ikisini topladım. Diğer ikisini ve son ikiyi. Bakın böyle elimi yatırarak yapıyorum. Daha sonra bir ip aldım. Şu köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan. Şimdi 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Şimdi tığıma 3 defa ip alıyorum. Bu defa bu taraftaki. Şöyle bakın, şöyle alıyorum. Şu taraftan şöyle tuttum ve bu tarafa doğru yatırarak ikisini birlikte ve ikisini birlikte şeklinde topladım. Evet. Şimdi buradaki trabzanları yaptıktan sonra diğer köşede tekrar göstereceğim. Hemen trabzanların üzerine yine ikili trabzanlarla devam ediyorum. Tekrar buraya geldim. Sık iğnenin üzerine şuradan batıyorum. Ortadaki V boşluğuna geldiğimiz zaman tığıma 2 defa ipimi aldım. Hemen önce ilkinin altından şöyle ön üçlü trabzan yapıyorum. Köşelerde dörtlü trabzan, burada üçlü trabzan. 2 defa ipimi aldım. Şimdi ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir kez daha köşeyi birlikte yapacağız. Burada 3 tane sık iğnenin üzerine 3 ikili trabzan. Daha sonra
Dördüncüsünün üzerine bakın şöyle yine tekrar göstereyim. Şu alttaki sık iğneyi battığım yere batıyorum. Uzattım ve ikili trabzan yaptım. Şimdi bu biraz kaymış. Hemen şuradan tekrar öne doğru. Evet. Şimdi tekrar devam ediyorum. 5 tane ikili trabzan var. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Şimdi tığıma 3 defa ip alıyorum. Dörtlü trabzan yapacağız. Önce bu taraftakine, karşı taraftan şöyle bakın böyle hemen katlıyorum. İkisini birlikte bu tarafa doğru çekerek topluyorum. Şimdi bunu yana yatırıyorum. Köşenin içine bir ikili trabzan, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Tekrar bir dörtlü trabzan, 3 defa ipimi aldım. Şimdi bu tarafa. Buradan aldım, şöyle katladım. Şöyle ikisini biraz elimi yatırarak yapıyorum ve devam ediyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi buradaki ilk köşemizi birlikte yapacağız yine. Şimdi tığıma 3 defa ip aldım. Hemen önce karşı tarafa buradan aldım. Şöyle katlıyorum. Bakın ipimi de şöyle öne alıyorum. Hemen ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topluyorum. Tekrar bir ip aldım. Böyle yatırıyorum. Şu ipimi de gizleyeceğim. Hemen buraya boşluğun içine bir ikili trabzan yaptım. 2 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan, tekrar 3 defa ipimi aldım. Bu defa bu tarafa buradan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Şimdi burayı hemen ilk zincirin içine şöyle batıyorum. Kaydırma yaparak kapattım. İpimi uzun bırakarak kesiyorum. Yeni sırayla devam ediyoruz. Rengimi değiştirdim. Şimdi köşe boşluğundan başlayacağız. Şöyle şu kısımdan başlayacağım. Hemen köşe boşluğunun içine şöyle bir sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Şimdi bu bizim ilk trabzanımız. Sıradaki trabzanı şöyle altından alıyorum ve ön ikili trabzan yaptım. Şimdi sıradaki ön trabzanımızı yine ön ikili trabzan olarak yapıyorum. Şimdi sıradaki trabzanlara arka ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tığımı arkadan geçirdim ve şöyle arka ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ortadaki ön ikili trabzanlarımıza gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ön ikili trabzanlarımızın olduğu yere geldim. Şimdi burada şu iki trabzanın birden altından tığımı geçirdim. Bunu teke düşürüyorum. Yani buraya bir tane ön ikili trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. Arka ikili trabzanlarla. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Hemen şu ön trabzanımızın üzerine ön ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki trabzanı da şöyle altından alıyorum. Ön ikili trabzan. Köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir, tekrar bir ikili trabzan ve sıradaki iki trabzanımızı yine ön ikili trabzan olarak şöyle, bu ikincisi. Evet, sırada gelenleri arka ikili trabzan olarak devam ediyoruz.
Evet, yine ön ikili trabzanlarımızın olduğu yere geldim. Şöyle teke düşüreceğim. İkisinin birden altından tığımı geçirdim ve buraya bir tane ön ikili trabzan yapıyorum. Tekrar arka ikili trabzanlarla devam ediyoruz. Aynı şekilde köşeleri de tekrar edelim. Son sırayı tamamladım. Yine başladığım yere geldiğim zaman buradaki ön ikili trabzanları yaptım ve buraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Yine tığıma bir ip aldım. Buradan da bir ilmek alarak 3 ilmeğimi birlikte toplayarak köşemizi kapattım. Şimdi son sırayla devam edeceğiz. Hemen şöyle tığıma bir ilmek attım. Şimdi köşe boşluğunun içinden devam ediyorum. Bundan sonra bir sıra daha fazla yapmak isterseniz aynen şimdi başladığım gibi başlayabilirsiniz. Şimdi burada yine ilk trabzanı şöyle ön ikili trabzan olarak yaptım. İlk zincirimiz, ilk trabzanımız köşenin içinde. Sırada gelen ön ikili trabzanları yine ön ikili trabzan olarak yapıyorum. Burada artık 3'e çıktı ön ikili trabzanlarımız. Şimdi bundan sonra trabzanların üzerine batarak yine ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet, ortadaki ön ikili trabzanımızın olduğu yere geldim. Şimdi bunu yine bir tane ön ikili trabzan olarak devam ettiriyorum. Yani burada teke düşürmüştüm. Yine tek olarak devam ediyoruz. Şimdi son sıralar trabzanla ilerlediğimiz için zaten volanlanma olabiliyor. Yani gerginlik oluşmuyor. O yüzden burada iki trabzanımızı teke düşürdüğümüz zaman yine gerginlik olmadan devam edebiliyoruz. Hemen trabzanların üzerine batarak köşeye kadar ilerliyorum. Şimdi köşenin olduğu yere geldim. Bir kez daha göstereceğim. Şimdi ön ikili trabzanlarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Köşenin içinde şu ikili trabzanımızda ön ikili trabzana hemen çevirdim ve 3 tane oldu. Hemen köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan yaptım. Yine 3 tane zincirim var. Tekrar köşe boşluğuna bir ikili trabzan ve sırasıyla 3 tane ön ikili trabzan yapıyorum. Bu köşelerde böyle dışa açılan bir yaprak görünümü oldu bu şekilde. Evet, sıraya aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece aralarda bir tane ön ikili trabzanımız var. Evet, bundan sonra devam etmeyeceğim. Şöyle zaten bitmiş olan motifimizin üzerinde görebilirsiniz. Dediğim gibi bir sıra daha yapmak isterseniz aynı şekilde başlayıp bu defa burada 4 tane ön ikili trabzanımız olacak. Evet, motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.